Recording. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size daha önceden duyurusunu yapıp söz verdiğim gibi Bitcoin hakkında bu konu üzerinde projeler üstünde çalışmış bir ahbabım diyeyim ile birlikte yayın yapıyoruz. Ben şimdi ona sorularını yönelteceğim. Öncelikle kendisini kısaca tanıtmasını isteyeceğim. Hello Wayne. Hello. Can you please introduce yourself shortly? Hi. I work in a major global bank, specializing in cross-border payments, and I've done a number of major projects for my employer, focusing on cryptocurrency and how they could use cryptocurrency. Okay. Dedi ki o bir uluslararası büyük bir bankada çalışıyor. Ülkeler arası para transferi üzerinde uzmanlaşmış ve daha önce Bitcoin üzerinde projelerde çalıştığını söyledi. Tamam, birinci sorumu soruyorum. Birinci sorum kripto para nedir? Okay, my first question. What is cryptocurrency? Cryptocurrency is a term to describe a currency that is issued and controlled by machines and programs. Machines and programs. Kripto para şudur, makine ve programlar tarafından basılan para bu. Okay. Then what is fiat currency? Fiat currency is currency that we're all used to, so US dollars, sterling, etc. It is currency that is issued and controlled by governments. Okay. Fiat currency'yi sordum ikinci soru olarak. Bu da şey demek. Normal bildiğiniz kağıt para. O da diyor ki hükümetler tarafından basılan bildiğiniz para fiat currency. Biliyorsunuz daha önce açıkladım. Cryptocurrency bir takım programlar ve makineler dedi. Yani elektronik makineler, kompütörü kastetti. Bu şekilde basılan bir para. O aradaki en büyük fark bu. Peki, okay. Third question. Şey soracağım. Bu normal para hangi formları alabiliyor diyeceğim. Okay. What forms can fiat CCY take? What forms can fiat CCY take? Yeah. Fiat currency takes two forms. The first form is the one we know very well, which is the physical currency. The second form is money in your bank. So if you transfer money to another person, it's a semi-digital means. But even though it's in the bank, it's not cryptocurrency because there's not a machine controlling it. The government is still controlling what's issued. They're leveraging the banks to do their actions. Okay, so fiat currency, two forms. One actual form in your pocket, and the second is in the bank. Two forms. Okay, what about gold? Gold isn't a currency. It's not currency, but what it is? It's a store of value. Stored value. Okay. Diyor ki şöyle dedi, bu normal kağıt paralar kaç şekilde formda olabilir dedim. Birincisi normal bildiğin cebinde tuttuğun paradır dedi. İkincisi de bankaya koyarsın. Hani banka üzerinden paranı hareket ettirirsin dedi. Hani bu banka üzerindeki hareketlerinde hükümet üzerinde kontrolünün olduğunu söyledi. Eğer yanlış anlamadıysam. Neyse. Okay. First question. What is the key difference between fiat and cryptocurrency? Sorry, let me tell them the question. Yani bu geleneksel parayla kripto para arasındaki en anahtar fark nedir diye sordum. There are two key differences. So let's say three. Three. First key difference, there's no physical cash for cryptocurrency. Second key difference is that there is no central control for cryptocurrency. Whereas for fiat currency, it's controlled by one central entity, which is the government. Those are the differences. The biggest difference is the control point. What was the first again?
There's no physical cash for bitcoins. Okay. Cryptocurrency. Okay. Şöyle söyledi. En büyük fark yani bu kripto paraların fiziksel bir karşılığı yok. O para gibi yani bir nesnesel bir karşılığı yok dedi. İkincisi de bu kripto paralarda hükümet kontrolü yok. Okay. Peki. Şimdi Bitcoin hakkında soru soracağım. Bitcoin bu kripto paralardaki konumunu soracağım. Hani nasıl bir pozisyonda olduğunu soracağım. Bakalım o neymiş. Okay, how does Bitcoin fit into the cryptocurrency picture? So cryptocurrency as a concept existed before Bitcoin. So it wasn't the first. But Bitcoin was the first to do two things. It was the first to solve the double spend problem, and it was the first currency to allow a truly decentralized mechanism by leveraging blockchains. Okay, it's hard to understand. Okay, sorry. Double spend. First, step by step. First of all, it is not the first crypto money. Yeah. Yep. Which one was the first? There was ones made in the 60s. They're many years old. Oh, many years old. Okay. So Bitcoin made the two big differences. First, okay, you tell me a sentence, then I will translate. 1 second. Şimdi biraz bana da yabancı gelen terimlerle konuştuğu için ne de yani anlıyorum da hani ne yani onu anlamıyorum. Söyledi. Bitcoin'in ilk kripto para değil aslında dedi. Ama bu ortaya çıkışıyla daha önceki denemelerdeki iki büyük problemi ortadan kaldırmış. Şimdi birincisini söyleyecek, çevireceğim. İkincisini söyleyecek, yine çevireceğim. Okay, first. Bitcoin was not the first cryptocurrency. I already told you. Bitcoin solved two problems that hadn't been solved before. I told this. The first problem is the double spend problem. Şimdi Bitcoin'den önceki birinci problem iki katı harcama problemi oluyormuş bu para denenmek isteyen paralar. Yes, double spend problem. And the second problem was to allow a decentralized mechanism for control. Allow this decentralized mechanism for control. So there are so many center. So you can have multiple nodes, each holding a version of the Bitcoin, and they all negotiate between them. So there is no one central thing that holds Bitcoins. Okay. Decentral. Okay. Bu Bitcoin'deki blockchain denilen bir şey var. Ve birden fazla merkezlerde anlamıyorum. Okay, again. Tell me again. So Bitcoin solves for double spend. Double spend is okay. And creates a decentralized mechanism. By using a blockchain. By using the blockchain. Blockchain'i kullanarak, yani blockchain bir blok zinciri kullanarak decentralize yapıyor. Decentralize yapıyor o mekanizmayı. Decentralize demek central merkezi, yani merkeziyet dışı bir zincir üzerinden parayı saklıyor. Sanırım bu doğru oldu. Evet, bence iyi çevirdim. Previous versions of cryptocurrency either had a double spend problem or a centralized control mechanism. Bundan önceki kripto paralar ya parayı iki katı harcıyordu. Hani masraflıydı demek istiyor, double spend. What do you mean by double spend? Problem? I mean, two people can own the same thing at the same time. I thought it's costly. Double spend. No, double spend is how do you prove that you own it? So if I give you a note, if I have it, I own it. If you have it, you have it. We both can't have it. So that we can't both spend the same note. Yeah. So many people can have the same cryptos beforehand. Well, they either had that problem or they had to have a centralized control. So most of them had a centralized control. I didn't know this. Good.
Okey, şöyle bir problem. Arkadaşlar hani inanın ben de ekonomi uzmanı olmadığım için biraz anlamak, zaten okurken bile anlamakta zorlanıyorum. Şimdi biraz daha da zorlandım. Şöyle bir problem oluyormuş. Mesela bir para bendeyse o para bende. Şimdi aynı paraya aynı anda sahip olamıyoruz. Çünkü hepsinin bir Merkez Bankası numarası falan var, değil mi? Bundan önceki kripto para denemelerinde burada karışıklıklar, hatalar oluyormuş. Mesela aynı Bitcoin'i birden fazla kişi harcamaya çalışabiliyormuş. Bu birinci sorun. İkinci sorun da bu blockchain diyor ya, hani decentralized, yani merkez. Okay, can you explain decentralizing a little bit further? Şimdi decentralizing'i de biraz daha açıklasın. So with a blockchain database, you can have what's called multiple nodes, so multiple copies of the database. And each time you ask a copy of the database to do something, it will spread that instruction to the other copies. Can you explain simple? It is simple. Arkadaşlar, uzmandan anlamak zor oluyor. Okay. Decentralized, one center, decentralized. Okay, what is wrong with centralized crypto? What is wrong with this? If there's a centralized cryptocurrency, then there is a single point of failure, or a single point that a government or some other entity that wishes to control it can take control of. This is important. Okay. Decentralizing diyor ki, yani tek bir merkezde toplanırsa bunun birisi tarafından kontrol edilmesi gerekir. Ya hükümet tarafından ya da herhangi bir kurum tarafından. Ama Bitcoin bu sorunu da bu blockchain sistemiyle çözüyor. Her iki sorunu da ortadan kaldırmış. Yani şöyle, yani hem hani benim Bitcoin'im benim. Yani kesinlikle hata oluşmuyor sistemde. Birden fazla kişi de aynı para olmuyor yani. Bir de blockchain'de bir merkezde toplanmıyor. Bir merkez bankasında ya da bir hükümetin kontrolünde değil bu. Tamamen private. Evet, ellerimi çok kullandığım için biraz rahatsız oldu. Yes, we made it clear enough. Good. It's a good question. What is stopping governments from issuing their own cryptocurrencies? Let me translate. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Sordum ki hükümetleri bu kendi kripto parasını basmaktan alıkoyan faktör nedir diye sordum. Some countries have issued small amounts of cryptocurrency in their name. In their name, some. Which ones? I think Latvia. And a couple of others. So it is completely technically possible. The bigger question is, what is the benefits for the government to go to the effort of doing it? If they can't control it. They can't really control it. Yeah. No, they can. Yeah. I mean, but they can't control the whole system, yeah? Yes, they can. How? Because they are issuing their currency, so they issue the currency with their rules. In the same way that, the set of rules were agreed for Bitcoin, each coin has its own different rules, correct? I mean, only thing they can do is to ban it, to make it illegal. No. But I don't think they can really control. No, so the British government could issue cryptocurrency for sterling, because it's government issued, so they can issue it. They would define the rules, they would issue an algorithm, etc., and ways for how that algorithm is managed and programmed, and then it will run. Okay, let me translate shortly. Dedim ki, what is stopping governments? Hükümetleri alıkoyan nedir dedi. Okay, they don't see any profit. They are still analyzing whether there is a benefit. They are analyzing. Yani bunu hükümetler bunu kendi kripto paralarını basmakta bir hani kar göremiyorlarmış. Bunu araştırıyorlar, acaba hani bassak mı basmasak mı diye, ama bir şey göremiyorlar. Hani ne kazanacaklar onu anlayamıyorlar. Bunu deneyen ülkeler olmuş. Latvia olmuş. Ama then Latvia they stop or still continue? Still continue. They still issuing their own governmental. Just a small amount. Just a small amount. Okay. It's an experiment form. For experiment. Okay. Latvia kendi Bitcoin'ini basmış. Hala da basmaya devam ediyormuş. Ama
Ufak miktarlarda ve sadece deneme amaçlı. Okey, şimdi diğer soruya geçiyorum. Hükümetlerin kripto paradaki seçenekleri nelerdir diye soracağım şimdi. Okay. What is the government's option on cryptocurrencies? Opinion. Option darling. Yanlış okudum. Option. Cryptocurrencies have a number of theoretical advantages for governments. It allows them, for example, if they wanted to make any payment to their citizens, then they could make the payment directly to the individual into that Okay, let me person's start. wallet. Okay. Can you start again? Sorry, I missed the beginning. Cryptocurrency has a number of theoretical advantages for Governments. governments. Okay. Yani diyor ki kripto paraların teorik olarak hükümetler için avantajı varmış. Yeah. They, for example, when they wish to pay a citizen, for example, a pension or some sort of benefits or salaries. Okay. They wouldn't have to pay to a bank. They could pay directly to the wallet of the individual. Diyor ki hükümetlerin kripto kullanmakta bazı avantajları olabilir. Örneğin işte emekli paralarını ödemekte ya da bir takım sosyal yardımları ya da sosyal çalışanların maaşlarını ödemekte hani bankaya yatırmak yerine direkt tek bir tıkla telefondan gönderebilirler. Evet. They could also automatically collect taxes. Ayrıca çok kolay bir şekilde vergi de toplayabilirler. And monitor all transactions. Ve bütün Bitcoin transactions. No, the currency that the government issued transactions. Can see all transactions. Well, if you've issued the currency, then you can define it how you wish, but you could theoretically define it so that you can monitor everything. Monitor. So every transaction you could attach a reason for the transaction, and then that reason could drive taxing, etc., etc. They can control everything much easier. Yes. Eğer Bitcoin kullanırlarsa bu şeyleri para transferi demek galiba. Onu daha kolay şey yapabilirler. Monitör yapabilir. Denetleyebilirler dedi. Evet. They could also attach the person's ID to their wallet. Ayrıca kişilerin kimliğini onların cüzdanına, Bitcoin cüzdanına ekleyebilirler. Yes, interesting. So they could know how much everybody has at any point in time. Ve böylelikle kim ne kadar parası var, adını, soyadını, kimliğini, bilmem nesine kadar her şeyini adım adım takip edebilirler diyor. Evet. Now, everything I said is what is possible. It doesn't have to work that way though. Yani bu mümkün ama bu şekilde olmak zorunda değil. So, do you think it will happen in the future? Probably not. Probably not. Dedim ki sence peki gelecekte böyle bir şey olacak mı diye sordum. Muhtemelen hayır. Why? Because I don't think there is enough benefit for the banks to support it sufficiently for the government to make the effort. There is not enough banks. No, not enough benefit to the banks. To the banks. So banks don't support it. The idea. Yes. Because banks are worrying about their own profit. Yes. Yes. Cryptocurrency makes it easier for non-banks to do things. Anladım. Aslında bu şekil yapmanın hükümetler için çok büyük faydası olacak dedi. Ama dedi ki bankalar bunu desteklemiyor. Yeteri kadar şey yapmıyorlar hükümete. Cesaret vermiyorlar. Çünkü bu kripto paralar yaygınlaştıkça bankalara duyulan ihtiyaç azalacağı için bunu istemiyorlar bankalar dedi. Yanlış anlamadıysam öyle dedi. Evet öyle dedi. Okay. Okay. Şimdi diğer soruyu soruyorum. Bu işler için yani business
Hani ticaret falan anlamında hani bir iş şirketler için avantajları var mı diye soracağım. Are there Are there advantages to crypto for business? Based on the way fiat currency payments are made today, then cryptocurrency is far more efficient than fiat payments. More efficient. Dedi ki kripto paralar daha karlı. Şeyden evet. Hı. English? No, I'm translating by one. Yeah. But the banks are working hard to make fiat payments more efficient, and so the gap between fiat and crypto is closing. Hmm. And therefore the Okay, I reasons didn't understand. Okay, I didn't understand. Okay, again. cryptocurrency payments can be made faster and cheaper. Okay. Cryptocurrency ödemeleri daha hızlı ve daha ucuz olabiliyor. But banks are making changes to how normal payments are made to make them faster and cheaper. Okay. Aslında hani pratikte bu kripto ödemeler çok daha hızlı ve ucuz. Ama bankalarda bu fiyat currency yani geleneksel paraların ödeme hızlarını da aynı şekilde geliştiriyor. Hem hızlı hem de daha ucuz şekilde getiriyor ki aradaki farkı kapatıyor dedi. Hı-hı. For example, a large number of countries in the world have introduced instant payment schemes. If you can make a payment for an instant payment, it's as fast and efficient as a crypto payment. Evet, exactly. Yani diyor ki hani böyle cep telefonundan falan bir noktayla hemen ödemeyi yapabiliyoruz artık. Hani hepimiz yapıyoruz bunu. Bir kredi kartıyla bir şeye Google hesabına şeyini ekliyorsun, şak diye her şeyi yolluyorsun. Bunu bankalar yaptı. Herhalde bunu belki de ima etti. Hani kripto paralarla rekabet edebilmek için bu teknolojiyi geliştiriyor bankalar. Daha da hızlı ödemeler, daha ucuz. Bir tek tıklamayla ödemeler hem de güvenli bir şekilde paranı da tutarak bunu yapmayı sağlamaları aslında tabii bizim sandığımızdan daha zor olabilir. O konuda bankalar kendini geliştiriyormuş. Okay. Okay. Şimdi diğer bir soruyu soruyorum arkadaşlar. Diyorum ki bu kripto paralar olgun bir teknoloji mi? Yani İngilizce böyle soruyor. Olgun derken hani yeterli mi? Okay. Is crypto a mature technology? Some elements of crypto are mature. So the cryptographic algorithms that are used to make it secure are all mature technology that's been used in a number of other places. Explain that, and then I'll read the next bit. Again. I always at the beginning I have attention problem. Again. Some elements of cryptocurrency is mature. Okay. Kripto paranın bazı yönleri olgundur dedi. For example, the algorithms used to encrypt cryptocurrency is mature technology. Mature, crypt ya. Crypt. Okay, bu algoritmaları şifreleme teknolojisi gelişmiş bir teknolojidir. Bu terimleri biliyor musunuz? Encrypt. Şifre koyuyorsun. Senden başka hani e-mail yaparken encrypt yapıyorsun ya hani can you explain crypt and encrypt? How to make things private. Doğru yapmışım. I just wanted to make sure I explained them in a correct way. Yeah. Private kesinlikle kişisel yani senden başka kimsenin göremeyeceği şifrelerle algoritmayla oraya yerleştiriyorsun. Paraların bu yönü çok olgunmuş öyle söyledi. Okay. So for example, private key and public key. That's an encryption algorithm. Yeah. Yani bu aslında bu biraz karışık. Ben kullanmıştım bu herhangi bir notu bir şey yazdığınız zaman bunu encrypt edebiliyorsunuz. Encrypt ettiğiniz mesajı gönderebilmeniz için bir tane private key bir de public key olması lazım. Private key sizin özel anahtar kodunuz. Public key de o gönderdiğiniz kişinin size ulaşabilmesi için
Hani kendi private koduyla birlikte kullanması gereken sizin public kodunuzu, yani public kodunu karşıya veriyorsunuz. O da o public kodu kullanıp onu çözüyor, şifreyi çözüyor. Hani biraz karışık ama sandığınız kadar da karışık değil. Hani şimdi hem İngilizcem tekliyor hem Türkçem şu anda tekliyor açıklamakta. Ya bu public key, private key diye bir şey var. Bunu biraz araştırırsanız görürsünüz. Bu paralar bu şekilde şifreleniyor. Şifreli paralar arkadaşlar. Mesela birine bir e-mail yollayacaksınız. Bunu yazıyorsunuz. Kendi private key'inizle şifreliyorsunuz. Karşı tarafa şifrelediğiniz şifreli halini, mesajın şifreli halini ve sizin public key'inizi yolladığınız zaman onu çözüyor. Böyle bir şey. Evet. Yeah. Other elements, mostly the use of a blockchain, is less mature. And the other element in blockchain is less mature. Specifically the blockchain. Blockchain is less mature. Bu blockchain'deki element biraz daha az olgunmuş. Okay. So, like, what do you mean by mature? So, for example, a network like MasterCard will be capable of processing around 500 transactions per second. A blockchain like Bitcoin can only do 10 to 20 transactions per second. Kastediyormuş ki, yani mature means the speed. It's lots of different things. It's just an example. Okay. Okay, the level of technology. It's just different thing. Okay. Blockchain is still developing a lot. There's a lot of new developments in blockchain. Okay. Bu mature, olgun derken neyi kastediyorsun diye sordum. Yani diyor ki mesela ben o encryption, hani şifreleme olgun bir teknolojidir derken şunu kastettim dedi. Bir saniyede yüzlerce şifreleme yapabilir. Ama blockchain yeteri kadar olgun bir teknoloji değil. Neden? İşte bir saniyede 10-15 tane yapabilir. Hani bunu kastediyor. Hani yeteri kadar, hani tabii bu sadece bir örnek. Pek çok yönden şeyleri var. Kriterleri var. Hani bir saniyede kaç saniye yapabiliyor, ne kadar taşıyabiliyor. Artık demek ki öyle detaylarda bunlar olgun ya da daha olgunlaşmamış, gelişmekte olan. Bir de hala üzerinde çalışmalar olduğunu da söyledi. Daha geliştirilecekmiş. Okay, anything else to say on this topic? No? Okay. Okay, what is the difference in investing in crypto versus fiat CCY? Dedim ki bu kripto paralara para yatırmakla geleneksel paralara yatırım yapmak arasındaki fark nedir? Yes, sentence by sentence really, because I miss that. They are both very similar. İkisi de birbirine benziyor. The percentage of money spent in a currency on buying and selling goods versus speculative investment is the key difference. Okay. The percentage of what? Sorry, excuse me, percentage? The percentage of money spent on a currency. On currency, okay. Currency. Bu para birimlerine harcanan paraların yüzdesi diye başladık. Bakalım nasıl gideceğiz? Evet. Yeah. So for a fiat currency, let's say 20% of all spending is buying. Yeah. Okay, 20% of fiat currency is for buying and selling goods. Yeah. 20%. What about 8%? 8%? Speculative. To make money. To make money. Okay. Diyor ki mesela bu geleneksel paraların sadece, yani piyasada bulunan paraların sadece %20'si mal alıp satmakta kullanılıyor. Geri kalan %60'ı da 80% speculative for making money. %80'i, geri kalan %80'inde bir piyasada yok, alışveriş piyasasında yok. Sadece daha paradan para yapmak için kullanılıyor. Öyle söyledi. Okay. So because of the 20%
that creates an element of stability, and therefore you do not see fiat currencies go up and down particularly fast. This is why there is not any They're not super volatile. volatile. Again, okay. So because of this, you have an element of stability. Stability. So you don't see large fluctuations. Fluctuation. Okay. Hani bu yüzden yani %80'i spekülasyonda kullanıyor. %20'si şeyde böyle bir oran olduğu için diyor ki bu geleneksel parada çok aşırı bir değer kaybı ya da yükselişi olmuyor. Yes, but cryptocurrencies are really going up and then one day to another. With cryptocurrency, let's say 99% is speculative. It's speculative. So there is no underlying flow to create stability. Yeah, we don't buy and sell goods yet. Okay. Very little. Makes sense. Okay, diyor ki bu cryptocurrency'lerin ise %99%. Yes. Kripto paraların %99'u ise yani piyasada bir şey alıp satmak için kullanılmıyor. Sadece yatırım amaçlı, hani kar ediyorsun, şu fiyata alıyorsun, bu fiyata satıyorsun, kar ediyorsun. Bu yüzden fiyat çok hızlı düşüp iniyor. Gerçekten de öyle. Benim de Bitcoin'im olduğu için bugünden ertesi güne bir bakıyorsun ki uçmuş, gene inmiş falan, böyle aşırı bir fiyat inmiş çıkışmaları oluyor. Sebebi buymuş. Ben de bilmiyordum arkadaşlar. İnanın ki ben de sizinle birlikte öğreniyorum birçok şeyi şu anda. Öyle oluyor. Evet. Okay, we understand this. Okay. What do exchange do? Dedim ki bu borsa ne yapıyor? Exchange borsa ya da işte bu döviz paraları falan. Okay, what do exchange do? Exchanges allow you to give them fiat currency, and they will trade that for cryptocurrency. Stocking exchange? No, just from a currency exchange. A currency. Okay. Again, sentence by sentence. Bu borsa değil arkadaşlar. Exchange derken so bu kelimenin a currency exchange will allow you to give them fiat currency, dollars, sterling, and they will buy cryptocurrency for you. Exchange. Exchange bros? Exchange brokers. Brokers. Do you mean exchange brokers? Yeah. They take your money and they give you crypto. Soruyu ben size yanlış çevirdim arkadaşlar. Exchanges derken bu alıp satıcıları kastediyormuş. Brokers. Ya bunlar sizin paranızı alıyor. Size şeyleri veriyor. Kripto paraları veriyor sizin cüzdan adresinize. That's it. Now, exchanges are regulated by most governments. Yes, I know. And are considered money bureau exchanges, and therefore have strict regulations. I know. They have know your customer regulations. They ask your passport, they biometrical face. But there are ways to escape it. Not if it's a UK exchange. But there are some websites like Paxful, local bitcoins. You can find local. They're outside of the UK, so. But you can send the money by Western Union, MoneyGram, or even by post, or even in person. Yeah, so if you want to use exchange that's not regulated by a Western economy, then yes. But then you have to try a lot harder to do that. Ya şimdi şeyi soruyor arkadaşlar, pardon ben de termlere yabancı olduğum için hani bu yayını da böyle açtık, prova yapmadan ben size çeviri yapıyorum, kusuruma bakmayın. Exchanges, bu internette bazı sitelerden satın alıyorsun ama ben de kendim satın almaya çalıştığımda senden bir sürü işte yüzünün biyometrik şeylerini çekiyorlar, pasaportunun kopyasını alıyorlar falan. Ondan sonra then they may ask you source of income, things like that. Sonra işte belli bir miktarın üstünden satın alırsan sana şeyini soruyorlar. Nereden buldun bu kadar parayı, kanıtla bize falan diye soruyorlar. Yani artık diyor ki Bitcoin'lerde hükümetlerin kontrolü altında. Okay. Ama ben de dedim ki bundan kaçınmanın yolları var. Ben Paxful'dan aldım. Bu tip şeylerin hepsinden kaçındım. Hani biraz kafanızı çalıştırırsanız siz de kaçınırsınız diye düşünüyorum. Ben hoşlanmıyorum. Gerçi oradan da aldım. Ama yani işte hükümetler her şeyi kontrol etmek istiyor. Böyle bir sorun var.
Okay, how are exchanges regulated diye soruyorum. Bu Bitcoin satan yerler nasıl düzenleniyor diye sordum. How are exchanges regulated? So exchanges are considered money exchange bureaus, and so therefore are regulated in a similar way to banks. Similar way to banks. This is very short answer. Yani bu kripto aldığımız bürolar ya da siteler nasıl düzenleniyor dediğimde aynı bankalar gibi dedi. Yani çok da önemli bir süre olmadığı için üstelemiyorum. Okay. Where is crypto going and what is driving that direction? Dedim ki Bitcoin nereye gidiyor ve bunu kim yönlendiriyor? There is a lot of debate There about where it's going. bu konuda bir sürü tartışmalar var dedim. If you look at the focus for the developments, explain that. If you look at tell me again. If you look at the major developments. Major developments. If you look at the major developments. Büyük major developments. Then I'll explain what they are. But One sentence at a time. İşte bir önemli gelişkin şeylere bakarsan dedi. Evet. They fall into three areas. Okay, developments of Bitcoin. No, Developments of cryptocurrency. cryptocurrencies. If you look at big cryptocurrencies. Okay, açıklamıyor, bir şey diyor, ne dediğini açıklamıyor. Benim suçum yok arkadaşlar. Hani bu kripto paraların merkezlerindeki şeylere, gelişkin noktalara bakarsan bundan 3 yöne doğru ilerlediğini görüyoruz. Evet. So the first area is creating electronic contracts. Electronic contracts. Birincisi elektronik anlaşmalar yapacaklarmış. So these are very useful for loans and other markets. They can't hear you. Come a little close. These are very useful for loans and other types of complex contracts. You messed it up. Sorry guys. Let's finish. This is You're almost finished. These are very useful for loans and other contracts. Under unnecessary questions really. Neyse, bu soruların bir kısmını kendisi benim sormamı istedi. Ben de şu an cevapları duyunca ilgimi çekmedi, bilmiyorum. Neyse, hadi cevaplasın. Elektronik anlaşmalar, okay. Electronic contracts, okay. The second area is speed. İkinci ilerleme yönleri. Birincisi elektronik anlaşmalar yapacaklar. İkincisi hız, evet. And the third area is information. Passing more information and allowing that to be passed more or less anonymously. More or less anonymously. Yani daha elektronik electronic contracts with who? Between parties. But there's three areas. Creating a contract, working faster, passing more information. And more Information, what kind of information? So, for example, what was the purpose of the payment? Who sent the money? Who received the money? Okay, why Bitcoin is so popular in dark web? Dedim ki bu dark internette, yani dark internet onion sitelerinde bu Bitcoin niye bu kadar popüler diye sordum. You tell me. You are you don't know. I was here to answer a set of questions. But why, for example, why don't they use actual PayPal or credit cards, but they choose Bitcoin? Why? Because they believe it's more anonymous. They believe. But is a misconception? They can still trace the payments if they wanted to.
if they want to, but they don't want to. The reality is, if you're buying being anonymous is the sender and receiver. If the government wanted to trace the individuals, they could trace them. But if I do PayPal, then I have to have somebody's name, don't I? So you know the name of the person sending, knows the name of the person receiving, and vice versa. And they don't want to know each other's names. Only the name. But the government can look at the exchange that the money was taken out of and trace them. Highly unlikely the government would bother, because the transactions are generally of very small value and not worth investigating. They're not capable of investigating. Sordum, bu dark web'de Bitcoin niye bu kadar popüler diye sordum. Çünkü hani bankada bir transfer yaptığın zaman sonuçta adını soyadını vermek zorundasın. Ne oldu? Time. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Birazdan bitiriyorum arkadaşlar. Adını soyadını vermek zorundasın. Bitcoin'e ise ad soyad yok. Hükümet isterse bunu aslında onları hepsini kontrol eder. Ama çok da uğraşmak istemiyorlar. Çünkü bununla uğraşmak onlar için pahalıya gelecek falan diyor. O hükümetin isterse her şeyi kontrol edebileceği düşüncesini savundu bize. Bunu savundu. So you say governments will trace everything if they want to. They can't trace everything, but they can trace a lot of stuff that people think they can't. Yani isteseler yaparlar ama istemedikleri iş yapmıyorlar dedi. Keşke, evet, hayal kırıklığına uğradım biraz ben de şu an aslında. Then okay, last question. Why Bitcoin rise a lot recently? Because a lot of people want to buy it. Bu geçtiğimiz yıl içinde özellikle Bitcoin inanılmaz yükseldi. Neden dedim? Çünkü talep çok fazla dedi. Why? You have to ask the people who wanted to buy it. Bunu onlara sormam gerekiyormuş. Evet, tamam. Kendisi bundan daha fazla soru cevaplamak istemiyor. Zaten o yüzden canlı yayın yapmak istemedi. Kendi sorup kendi cevaplamak istedi. Neyse. Umarım biraz bilgilendirme olmuştur. Eğer ben kendisini biraz daha ikna edebilirsem belki canlı yayında açarız ileride. Hatalarım, kusurlarım olduysa bağışlayın. Ben daha sonradan izleyeceğim. Çok büyük bir hata yapmışsam oraları da editlerim zaten arkadaşlar. Yarın akşam biliyorsunuz Demir Küçük Aydın'la yayınımız var. Lütfen seyredin ve paylaşın. Çünkü gerçekten çok güzel bir yayın olacağına inanıyorum. Ve arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya kadar geldi. Bu sırf yayınımızı yapmak için. Thank you very much, Wayne. You came here for this interview with me and with my audience. You are welcome anytime if you change your mind in a live stream. Thank you for the invite. Of course. Thank you. Teşekkürler arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.